Arkadaşlar merhaba. Bugün BMW E38 kasa 740 IL modeliyle birlikteyiz. Yanımda da aracın sahibi Uğurcan var. Ne haber Uğurcan? İyi, nasılsın? Abi, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Süper bir araba bulmuşsun kendine. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Şöyle hemen senden bir hikayesini alalım. Sonra ben bir aracı anlatmaya başlayayım istersen. Bu sefer Tamam. formatın biraz dışına çıkacağız çünkü. Olur. Aracın hikayesi bende bir sene önce başladı yaklaşık. Üniversitede okurken bir arkadaşım babasındaydı araç. Tanıdıktan aldın yani sen. Tanıdıktan aldım, Ha, evet. süper. Bir senedir de ben de daha yeni alışmaya çalışıyorum. Hafta sonları kullanıyorum genel olarak zaten. O yüzden çok bir alışkanlığım, deneyimim yok. Çok memnunum araçtan. Aldığımdan beri çok sorun çıkarmadı bana. Mesela ne yaptın? Hiç çok sorun çıkarmadı dedin. Bir şey oldu mu yani mesela sana Yani genel olarak? şöyle, bu araç 300 bin kilometrede şu an, 300 küsür bin kilometrede. Ondan dolayı bu aracın en ölümcül noktası trigger zincirleri. Doğru. Kayışta 2 tane zincir var bunda. Onlar çok önemli. Onların değişimi yapılmış. Bunlar biraz maliyetli oluyor tabii. Kalorifer musluğu vesaire derken ufak tefek su kaçakları falan vardı. Onları hallettik. Onun dışında sadece 10.000'den 10.000'e yağ bakımı, filtre bakımı şeklinde şu an gidiyor. Makam aracı olarak herhalde kullanmış değil mi senin Evet. arkadaşın babası anladığım kadarıyla? İlk sahibi makam aracı olarak kullanmış daha doğrusu patronu. Ondan sonra benim aldığım İlyas abi sahibi kendisi 14 sene direkt kendisi kullanmış. Başkası kullanmamış. Anladım. Senin aracın 1999 model Evet. ve de makyajlı kasa. Facelift'in ilk senesi, evet. Aynen. LCI diye geçer hatta. Hani makyajlı bir araç. Zaten dışında da şöyle farkları var. Bu 99 yılında, 98 yılında olması lazım makyaj. 99 model olarak. Mesela işte ön farlarda altlarında o BMW'nin yuvarlak normal bir önceki kasadaki E32 kasadaki farlarını atıfta yapan hafif böyle bir yuvarlaklık var. Evet. İşte arka stoplarda bir değişiklik var. Evet. Bu tip yani çok abartmadan zaten aracın tipi çok güzel. Hakikaten BMW'nin o geçtiğimiz dönemlerle 80'lerin tasarımıyla 2000'lere olan tasarım arasında adeta köprü olmuş bir tasarım. Herkes tarafından çok beğenilmiş. Hem sportif hem böyle lüks bir görünme sahip. Evet, Mesela aynı dönemlerde W140 kasa var. En büyük rakibi. Bizim de çok sevdiğimiz bir araç. Onunla birlikte iyi bir rekabete giriyor. Mesela 140 kasaya baktığın zaman işte önü kalındır, arkası kalındır. Bak böyle bir sportiflik göremezsin. Evet. Lüksü çok fazla çağrıştırır. Böyle bir heybetli yapısı vardır. Ama bu araçta öyle değil. Aynı segment araçlar olmasına rağmen, F segment araçlar olmasına rağmen bu çok daha sportif duruyor. Sonrasında da E65 geliyor biliyorsun. E65'te bu sefer bence tasarımı bozuyorlar. İşte Bayağı. Chris Bangle işin içine elini bir atıyor. Fiat Coupe'yi de testini yapmıştık. O aracın da tasarımcısı kendisi. Ve de BMW'lerde bana sorarsanız o dönem üretilmiş E90, E60. Bunlar da böyle kendi tasarımını oturtmaya çalışıyor ama büyük bir şey alıyor. Eleştiri alıyor. Ya sev ya nefret et gibi bir tasarım oluyor. Z4 de onun aslında. E53 kasa X5 de onun ama o 3 modelde bence birazcık sıkıntı oluyor. O yüzden bu model böyle nerede o E38 kasa Aynen öyle diyordu insanlar. Ben hatırlıyorum. Tatlı bir dönüş yaptık. Ses muazzam. Böyle hiç gelmiyor. 8 silindirli bu arada ses. V8. Motorumuz. Ben bahsedeceğim ondan da ama şöyle mesela E32 kasada bir sportiflik vardı. Bu araca daha fazla geçti. Evet. Büyük tasarım farkları da oldu. İşte mesela E32 kasanın arkası hafif eğimliydi. Bunu düz yaptılar. İşte yuvarlak farlar açıktaydı. Onlar normal işte bir kapağın arkasına alındı. Bu şekilde değişiklikler oldu araçta. Böbrek daha da büyüdü. Normalde mesela 750 IL'de böyle büyük bir böbrek vardı. Bu araçta tümünde oldu. Ben motorundan da bahsedeyim. Sen zaten tecrübelerini aktarırsın. Tabii. Şöyle bu motor M62 B44 denilen bir motor. Bir de üstüne makyajla birlikte şöyle bir güncellemesi var. Hatta TU diye geçer. O Technical Update'tir. Evet. Vanos sistemini kullanmaya başlıyorlar. Nedir? İşte değişken sübap zamanlaması ve de emme sübaplarının bulunduğu egzantrik miline bağlı. Bu sayede özellikle böyle torkun daha alt devirlerde daha verimli bir şekilde alınmasını sağlıyorlar. Mesela bu motorun bir önceki versiyonu var. Onlar 400 Nm tork üretiyor. Evet. Güç aynı 286 PS ama mesela bu aracın ürettiği tork 440 Nm. Doğrudur. Ve de daha güzel bir şekilde devir bantlarına yayılmış bir şekilde elde ediyor. Evet. Bu kasada çok değişik motorları da kullanıyorlar. İşte 728 kullanılıyor. O efsane
M52 B28 motor. Ondan başka sıralı 6 silindirli sadece dizel de var. 8 silindirli olarak 3 litrelik kullanılıyor ve çok performans alınamıyor. 3,5 litrelik var V8 yine. İşte 4 litrelik var V8. 4 litrelik var bu araçta kullanılan gibi. Bir de 5,4 litrelik V12 motor var biliyorsun. 750 ILE diye geçiyor. Evet. Bu James Bond filmi vardı. Tomorrow Never Dies biliyorsun. Onda kullanıldı. Ama orada hemen bir eklenti yapayım sana. O araba aslında 750 ILE değil. Öyle mi? 740 ILE. Kullandıkları araç o ama arkasındaki şeyi Yazık. değiştiriyorlar. Aynen. Motor büyütüyorlar. Herhalde böyle daha imajlı olacağını düşünüyorlar. Niye vermemişler onu da bilmiyorum. Aynen öyle. Sesten olabilir. 8 silindirin sesi daha güzel. 8 silindir V12'den. homurtusu gerçekten. Homurtusu daha güzel. Bence biraz ondan yapmışlar. Aslında arkadaşlar o araba 740 ile onu da belirtmekte fayda var. Şöyle bir bassana şurada birazcık rampa. Şöyle bir 8 silindiri bir. Çok güzel ya. Vallahi Uğurcan harika. V8 bambaşka. Evet. Sıralı 6'ya da bayılırım ses olarak. Mesela 728'in sesi de çok güzel. Tabii. Ama bu işte bir başka güzel duyuluyor. O da bir gerçek. Mesela şimdi bayağı kötü bir yerden geçtin. Hızımızı almış gidiyorduk. Ve tık tık geçtik. Çok hissettim. Şey yok. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şimdi mesela 140 dedik. Bir de bu aracı alıyoruz. Onun konforu gerçekten de daha bir değişik. Tabii ki. Bunda daha sportif bir konfor var. Zaten BMW bunu hem tipinde hem motorun özelliklerinde birçok şeyinde uyguluyor. Bilinçli olarak uyguluyor zaten. Doğru. Yani gidip de ya ben illaki şu kadar böyle Mercedes gibi konfor olsun diye hedeflemiyor. Aynen. İkisinin de yolları böyle farklı, birbirlerini tamamlayan iki marka bence. Yani özellikle bu E38 ile 140'a ben bayılıyorum. Gerçekten süper rekabet. Bir de E38 tabii döneminde 99'dan itibaren makyajla birlikte, biraz da makyajı o yüzden yapıyorlar. 220 kasayla da rekabet etmeye başlıyor. Doğru. 220'nin başına denk geliyor zaten. Aynen. Başına denk geliyor. 2001'e kadar üretiliyor E38 kasa. Ve de işte 2 yıl W220 ile de rekabet etmek zorunda kalıyor. Şimdi bizim yine bir rampalı test alanımıza geldik ve de burada güzel virajlar var. Öyle mi? Tamam. Bir göster bakalım. Şöyle bir burayı da bir test etmiş olalım. Dik de bir viraj. Aynen Buradan öyle. şimdi direkt olarak topukladın. Daha spora almadım zaten. Burada güzel bir virajımız var mesela. Viraj bakalım sert miymiş? Devreye Direkt girdi ama. DSC devreye giriyor. Direkt DSC devreye girdi. Çok güzel hayat kurtarıyor Evet, gerçekten. evet. Şurası da güzel bir virajdır. Evet. Son anda geldi. Son anda bir şey Işıkları gördüm. geldi. Yalnız motor sesi ne kadar az kabine sızıyor ya. Değil mi? Ne Çok kadar az yani. Dışarıda şimdi gümbür gümbürdür ses. Burada bizim kasislerimiz var. Bak bir tane burada beton dökülmüş. Onu atla. O kasis testimiz önemlidir. Biraz diktir. Yavaş. E38'de bakalım nasıl bir konfor verecek Hızla bize. girelim bakalım o zaman buna. Evet. Çok güzel. Sürtmeden geçti. Şöyle bir uç çek bakalım. Çok güzel. Evet. Yani yine dümdüz geçtin. Evet. Aynen çok öyle. hoş. Çok hoş. Hakikaten. Arkada oturan için daha da güzel bir Şurada bir bas bakalım. keyif Ses duyalım. var. Duyalım. Hafif bir rüzgar sesi geldi sadece. O da sunroof'un camı Sunroof'tan. açık olduğu için onu kapattığımız zaman Evet. hiç ses gelmiyor. Şu kısmı kapattığımız zaman Evet. normal güneş kesen kısmı bir şey kalmıyor. Aynen öyle. Yine virajlı kısımlardayız. Hiç böyle limitlerini deneme fırsatın oldu mu araç? Yok, çok fırsatım olmadı, Olmadı, değil mi? açıkçası. Biraz da hani günlük kullandığım araç çok ufak bir araç, bu tam tersine. Neydi günlük kullandığın araç? Megane 1 Coupe var günlük Evet, olarak. kel alaka bir araba bu arabayla. Kel alaka. Aynen. Biri en kısa olabilecek bir araç. Evet. Biri de tam tersine. Birisi C 5.12. segmenti, birisi F segmenti. Aynen öyle. İki farklı araç birbirinden bambaşka özelliklere sahip. Bu arada ben motor hakkında şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Ne dedik? M62 B44 dedik. Bu motor aynı dönemin M modellerinde de kullanıldı. Mesela işte E39 M5'te de vardı. Yine bir aynı motor birebir.
bizim de çekimini yaptığımız Z8 modeli vardı. S62 koduna sahipti. Bu M62, onun bir sportif versiyonu. Bayağı bir güçlendirilmiş versiyonu. Bu 286 PS üretirken o 400 PS güç üretiyordu. Torku da bunun 440 iken o 500 Nm'ydi. Ve de dehşet bir sesi var o motorunda, biliyorsun. Felaket. Sonuçta bunu lüks amaçlarla yapmışlar. Onu da sportif amaçlarla güçlendirmişler. Tabii. Öyle de bir güzel noktası var. Hatta aynı motoru Range Rover'da kullanıyorlar. 4.6 IS diye bir modeli var. X5'in o motor. Bunun yine güçlendirilmişi. Bentley'in galiba bir modelinde de kullanıldı hatırladığım kadarıyla. BMW bunu çok geniş bir şekilde lüks araçlarda da, sportif araçlarda da kullandı. Evet. Zaten hemen sesiyle, gaz tepkisiyle bu kendisini fazlasıyla belli ediyor. Elektronik gaz kelebeğinin de çok etkisi var. Aynen. O işte technical update ile o geliyor zaten, Evet. bir de. Aynen İyi ki öyle. söyledin. Elektronik gaz kelebeği de geliyor. Anında şak diye bütün hareketleri direkt olarak veriyor Oluyor direkt. motora, hedef şeylere, Aynen. komutlara. Şimdi bir de içinden bahsedelim şöyle. Çünkü bu BMW'nin yine klasik ve günümüzde aradığımız çok güzel kokpitlerinden bir tanesi. Ben Aynen günümüzde öyle. kokpitlerini de beğeniyorum ama mesela E65'e geçince o da bence çok kötü oldu. Benim Evet. hiç hoşuma gitmiyordu. Bu tam olarak böyle işte yine o dönemde E39 kasanın daha böyle bir yayvan kokpitine sahip. Ve benim çok hoşuma gidiyor. Burada mesela bu değiştirilmiş. Sonradan 2000-2001'lerde kullanılıyordu hatırladığım kadarıyla. Doğru. 16:9 ekran. Burada yarım küçük olan böyle kare ekranlı bir versiyonu var. 4'e 3'tü galiba. İşte 2 bölgeli kliması mevcut. Koltuk ısıtmaları mevcut. Kendi telefonu mevcut. Ve de onun haricinde mesela bu direksiyon da üst donanım bir araç galiba seninki. evet. Şöyle baktığım zaman farklar da var diğer 7 serileriyle, E38'lerle. Türkiye'de çok rastladığım bir pakete sahip değil, değişik biraz. Dışı siyah, içi siyah. Koltuklar, taban, her şey siyah araçta. Evet, antresit tavan var. Normalde açık renk olur. Evet, En paket antresit. vesaire olduğu zaman. Evet, aynen. kullanılıyor. Siyah zaten çok nadir oluyor bu aracın tavanlarında. Araç siyah olsa bile tavan gri oluyor genelde. Onun dışında araç individual zaten. Evet, şeyde gördüm, motor kaputunun içinde şeyde yazıyor evet, zaten. Kulede zaten yazıyordu. Hı hı. Doluluk olarak 4 koltuk hareket var elektrikli. Bel şişirmeler var arkada da. Buzdolabı var. Bagajda gördüm Dolap. zaten şeyin mesela buzdolabının çıkıntısı Teçhizatı. görünüyor. Evet. Evet, Gerçekten de tertemiz. çok güzel çalışıyor. Bildiğiniz bir buz katmanı oluşuyor yani çalıştırdıktan bir yarım saat sonra Bildiğimiz falan. buzdolabı. Böyle kolluğun içine koyulan o Aynen soğutucu değil yani. Soğutucu Bildiğin değil. buzdolabı. Gerçek buzdolabı. Hani ses de çıkarıyor. Araç çalışmazken de çalışıyor. Değişik bir buzdolabı sesi var onun da. Hissediyorsunuz çalışırken. Ondan sonra ön arka telefon, ön arka televizyon. Direkt uydudan çekiyor, bağlanıyor. VHS kaset oynatıcı var arka tarafta. Onun dışında doluluk olarak zaten sunroof vesaire, elektrikli aynalar. Aynalar her zaman elektrikli olmayabiliyor diğer araçlara kıyasla. Şurada düğmesi var. Olmayan çok var. Şurada düğmeyi görmezseniz kareyi o zaman yok demek oluyor. Arka camlar fabrika çıkışı işte biraz filmli. Evet. Çift camlı. Doğru. Mesela bu araçta şöyle ilkler var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Bir BMW'de ilk kez bir televizyon bu araçta kullanılmış. Evet. Bir Avrupa üretimi otomobilde ilk kez navigasyon yine 7 serisinde kullanılıyor. Aynen öyle. Önemli bir özellik. Ve de perde hava yastıkları. İlk kez bu İlk araç. kez yani bütün dünya çapında tüm araçlar içinde 7 serisinde kullanılıyor. Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey var. Motorda eklemedim. Mesela burada biliyorsun bu araçta 3 farklı dizel motor kullanıldı. 725 dizel, 730 dizel, 740 dizel. Evet. 1.7 serisinde BMW ilk kez burada dizel kullanmaya başladı. Aslında bayağı ilkleri var ve işte dediğimiz gibi 80'lerden 2000'lere uzanan dönemde BMW'nin bakış açısını yansıtıyordu. Çünkü önceden dizel kullanılmıyordu. Bu araçta 7 serisinde kullanmaya başladılar. 7 serileri için konuşuyorum. Ve de bunlardan bir tanesi 725'ti, sıralı 6. Ondan sonra 3 litrelik motoru vardı dizel olarak. Ama bir de
V8 4 litrelik vardı ve çift turbo. Yani düşünsene bugünlerde ne kadar artık böyle yaygın bir şekilde kullanıyor. İlk kez böyle kafayı koymuş benim artık. Aynen Ben öyle. burada başlayacağım gibisinden. O yüzden hakikaten önemli bir model BMW açısından. 7 serisi açısından ayrı bir önemi var bence. Peki güzel bir araba bulmuşsun. O belli. Hakikaten mesela şimdi sen kullanıyorsun. Hızlı da gittin, yavaş da gittin. O diriliği, o sıkılığı ben hissediyorum fazlasıyla. Araba güzel. Tıkırtı yok, bilmem ne yok. Böyle bir gevşeklik yok. Kötü yerlerden geçiyorsun, rahatsız etmiyor. Böyle bir kazası vesairesi olmuş mu aracın? Veya motorunda falan herhangi bir işlem olmuş mu? Rektifiye görmüş mü, ne bileyim. Bu tip şeyler. Bilgin var mı o konuda? Evet, bilgim var genel olarak. Kazası yok aracın herhangi. Sadece yıllara bağlı güneşten dolayı, havadan dolayı deformasyonları var ufak tefek. Onun dışında bir kazası, geçmişi yok. Motora gelecek olursak 2013'e kadar Borusan bakımı çıktı. Biz gittik Borusan'a sordurduk. 2013'e kadar öyle. Ondan sonra da Ankara'da en meşhur BMW servislerinden birinde yapılmış bakımları. Ondan dolayı hani ben zaten aracı alırken en dikkat ettiğim şey aracın yürüyeni ve motoruydu. Doğru. Yani önemlisi. tabii bu aracı ucuz da alabilirsiniz fakat üzebilir ilerleyen vakitlerde. Peki tüketim konusu nasıl? Tüketim konusu şimdi ben çok günlük Litre bazında söyle mesela. Evet, günlük trafiğe girmiyorum ama ben şimdi trafik saatlerinde vesaire bu araç çalışmıyor. Hafta sonu şehir içi ortalaması 12.0 litre. Direkt 12 litre. Böyle şehir bu tip böyle gidince biraz trafiğe giriyorsun. Çok öyle şey yapmadan 12. Yani o zaman 17-18'i sen rahatlıkla görürsün bu arabada. Görürsünüz trafikte vesaire 17-18'i görürsünüz. Ama 8-9'a da düşer rahatlıkla. Uzun yolda düşürürsünüz. Şu araba geçsin. Şöyle bir göster bakalım V8'i bize bir. Aynen, sesini, bakalım. Hızlanmasını. DSC açık şu an. Tutunamıyor araç tabi. Yüz. 110, 120. Evet, çok güzel. Bence yeterli hızlanma şeyi. Gayet tatminkar. Süremiz 120'ye kadar çıktık. Koltuğa hissettiriyor. Ve de sıfırdan 100 km/s hızlanması fabrika verisi 7 saniye olması lazım. Zaten doğru. 250 km/s maksimum hızı var. Sınırlandırılmış. Yani o açısı 270-280'e kadar gidecek bir potansiyeli var. Evet. Zaten aerodinamik açısından da kuvvetli, iyi bir araç bu. Şöyle merak ediyorum. Bir de arkaya geçin ben istersen. Tamamdır. Ben hazırım. Gidebilirsin Uğurcan. Arkaya kuruldum yani gördüğün gibi. Aynen öyle. Yayla gibi burası. Güzel mi? Memnun kaldın mı? Memnun kalmak ne kelime? Şimdi ekleyin bu IL yani L olan versiyonu daha uzun. Nedir? 14 santim daha uzun biliyorsun zaten şeye göre. Normal kısa şasiye göre. Bir de bunun L7'si var. Az sayıda üretilmiş. 1000 kadar bile değil. 800 küsür olması lazım. Ve o araçta buna göre de 25 santim daha yani bir karış daha uzun. Bu kadarsa şu kadar daha gidiyor. Yarı limuzin gibi model. Türkiye'de de bir 6-7 tane olması lazım ondan. O da çok özel bir model gerçekten de. Ve de şimdi şunu söyleyeyim. İnanılmaz bir diz mesafesi var. Sonuçta biz F segmentideyiz. Bir de üstünde F segmentin uzatılmış bir versiyonundayız. Şimdi daha demin ben kendim burada kendi boyuma göre ayarladım. Çok rahattım önde. Şöyle bakıyorum. Şöyle 3 karış şöyle mesafe yan yana getireceğim. Mesafe var. Ama bitmedi. Şöyle bir şey yapıyorum. Bakın. İstersem kendim bunu buradan ayarlayabiliyorum. Şimdi öne kadar çekiyorum. Çektim. Hatta böyle yüksekliğine falan da oynayabiliyorum. Çok oyuncaklı. Aynen öyle. Hakikaten süper bir şey. Hatta böyle bırakacağım. İyice şey olacak. Bu arada açmışken burada da bir telefon var öndeki gibi. Ayrıca ses sistemini de kontrol edebildiğimiz tuşlar var. Televizyonumuz da burada görünüyor. İşte şurada VHS kaset çalarımız var. Video oynatıcımız var tabii eski. Böyle güzel detaylar. Havalandırma kumandaları da aynı şekilde. Koltuk ısıtma. Ve de mesela ben buradan da kendim de ayarlayabiliyorum. Mesela işte örnek. Şu an hareket ediyor bana doğru. Evet. Bakın.
yatırdım. Daha demin kaldırmıştım. Yükseklik ayarı da var. Arka koltuğu da ayarlayabiliyorsunuz ve şişirme de var. Yani bel destek ayarı vesairesi. Kötü yerlerden gidiyor şu anda Uğurcan mesela. Burada yol çalışması var. Tatlı bir şekilde böyle tık tık gidiyoruz. Gördüğünüz gibi benim hoplayışımdan da belli oluyordur zaten. Mercedes'e göre sert ama yine de çok konforlu. Benim en çok bu arka koltukların bel destekleri hoşuma gitti. Yani oturduğunuz zaman şap diye böyle vücuduma oturdu. Sanki yani mesela 140 kasadan bir tık daha iyi gibi geldi o konuda. 140 kasa yaylanma açısından bu araçtan biraz daha iyi ama koltukların böyle sarma hissi benim daha çok hoşuma gitti E38 kasada. Şimdi yine rampaya geldik Uğurcan. Bir daha bir bas bakalım ya şöyle. Bakalım. Bir de arkadayken bir görelim. Bu arada kemerimi takmayı unutmuşum. Evet, kendimi James Bond filmindeki gibi hissettim vallahi. Bana hissettirdin. Vaa! Evet, şimdi birilerinden kaçıyor gibi gidiyoruz. Aynen öyle filmlerdeki. Zaten hep olur ya mesela birine böyle suikast düzenleyeceklerdir. Lüks arabada olur. Aynen. O kişi böyle şoförü çok iyi kullanır. Topuklar falan böyle aynen. Şimdi şu kasis testini bu sefer bir de arkadayken yapmış olayım ben. O da değil mi? önemli. Evet. Dönüyoruz. Kasisten geçtikten sonra bir bas bakalım şöyle. Tamam. Bir de arkadan sesi dinleyeyim. Arkadan çok daha az geliyor ses doğal olarak. Şimdi viraja geldik. Yine Uğurcan sportif bir giriş yaptı. Hafiften. Hafiften. Tabii araba çok yaylandığı için korkutuyor beni. Evet. Çok sert Çok değil. da alışık değilsin anladığım Evet, kadarıyla. Evet, çok da alışık değilim. Ama gerçekten güzel dönüyor. Hiç tedirgin etmedi beni mesela. Arka tecrübelerime devam edeyim istersen. Tamam, Çünkü tamam. bazıları eksik kaldı. Mesela burada böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar aydınlatmalı aynalar var. Bunu böyle oynayabiliyorsunuz elinizle. Bunu kapattım. Bir de şöyle masa var. Hatta bunu ben kendime doğru getirip gösterirsem daha güzel göstereceğim size. Bozuk yerlerden gidiyor yine Uğurcan. Yaylana ballana gidiyoruz. Burada da böyle bir masa var. Bardaklık işte bir şeyler koymak için. Tabii bu araçta öyle masa vesaire gibi yerler bitmiyor. Eşya gözü gibi. Burada bir küllük var. Şurada güzel bir eşya gözü var. Benim hoşuma gitti. O eşya gözü mesela sadece long kasalarda geliyor. Long O da kasa, uzun tam olduğu arkaya için. yönelik yapmışlar. Evet. Aynen. Burada işte perdelikler var. Arkada elektrikli cam perdesi var. Sonuçta şoförle birlikte sizin de rahatınızı en üst noktaya çıkarmak için yapılmış. Bu araç bir hem F segmenti hem L versiyonu olduğu için esas odak noktası bu arkada doğal olarak. Bunlar da çok güzel. Arkası böyle yaylı öyle büzgülü falan gibi değil de. Ahşaplar şurada da devam ediyor. Onlar da önemli birkaç detay. Söylemeden geçmeyelim. Burada bir hoparlör var mesela. Derileri çok güzel durumda. Şöyle bakıyorum. Herhangi bir 300 bin kilometrede olmasına rağmen hakikaten çok iyi kondisyonda. Ve de değişmemiş. Orijinal derileri. Evet. Bayılırım da bu 7 serisinin derilerine. Mesela şurada şişmiş. Bel desteği açılmış. Dikişleri vesaireleri, kapı içlerindeki bu derilerin ve plastiklerin birbirine uyumu ve güzelliği bence çok güzel. Evet arkadaşlar, E38 kasa 740i ile testimizi de tamamladık. Umarız beğenmişsinizdir videomuzu. Uğurcan sana da çok teşekkür ederim. Ben de sana Böyle çok güzel teşekkür bir ederim aracı Ethem abi. paylaştın bizimle. Bizi de konuk Zevk ettiğin verdin. için. Umarız arkadaşlar siz de videomuzu beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ederiz.